Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok zarif, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patikli iplerden kullandım. Böyle sütlü kahve tonlarında. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok zarif, çok şık bir patik oldu. Yapılışı da gerçekten kolay. Bu şekilde tabanımızı yine göstermek istiyorum. Patiğimizin topuğu bu şekilde. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi burundan başlıyorum hanımlar. 12 ilmek atarak. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5'e de geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi şu kenara, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Tekrardan şu 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek daha çıkaracağım. 6. 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz oldu. Hanımlar, 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Bir sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Tamamen düz örgü yapıyoruz buralarda. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamladık hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 2. şişime geldim hanımlar. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Bunu düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3.'ye geldim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 3. şişimde de 7 ilmeğim oldu. Geldik 4. ve sonuncu şişimize. Burada da hanımlar kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim.
Sondan ikinci ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bir sıra 4 şişimizde de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de bir sıra düz öreceğim. Yani bir sıra 4 şişimizde de artırma yaparken bir sonraki sıra artırma yapmadan ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişindeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişindeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Artırma işlemini de kısaca hanımlar sizlere hatırlatayım. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. İlmeklerimi bir sıra düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim. Buradan aldığımı da düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz örüp 3. şişimi de tamamlıyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Bir sıra düz öreceğiz, sonra artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım, modelimi kurdum. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi bir sıra düz örmedim artırmadan sonra, hemen modeli yapacağım hanımlar. Toplamda 4 tane model yaptık. Bu desenimizden 4 tane kurdum. Ve hanımlar, model aralarında 2'şer ilmek tersimiz var. Sadece ilk başta ve en sonda birer tane ters ilmeğimiz olacak. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız bu kenarlara da 2'şer tane ters öreceksiniz. Ben 14 yaptığım için bir tane tersimi ördüm. İlk sıramızda modelimizin tabanını oluşturacağız. Modelimiz 5 ilmek üzerine kurulduğu için 5 ilmek düz örüyorum ardından. Bir ters ile başladım. 5 ilmek düz örüyorum. Model aralarında 2'şer tane tersimiz var. 2 ters, 5 düz. 4, şu da 5. düz ilmeğim. Yeniden 2 ilmek ters öreceğim. İkinci şişime geçtim. İkinci ters ilmeğimi buradan alarak örüyorum. 5 ilmek düz. Yine 2 tane ters örüyorum. 5 ilmek düz. Son 1 ilmeğimi ters örüyorum. 15 ilmek yapanlar burada 2 ilmek kalacak. Kalan 2 ilmeği ters örecekler. Geldik hanımlar patiğimizde tabana. Patiğimizin taban bölümünde hiçbir işlem yok. İlmeklerimiz tamamen düz olarak örülüyor tabanımızda. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Buradaki 14 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Geldik ön yüze hanımlar, modelimize başlayacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Modelimizde ilk sıradayız. Bu modelimiz bitene kadar ters ilmekler ters örülecek. Öncelikle kenardaki bir tersimi ters olarak ördüm. 5 düz ilmek üzerine model kurulumu yapacağız. Öncelikle bir ilmek düz örüyorum.
Artırma yaptım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Aradaki 2 tersimiz yine ters örülüyor. İkinci modelimizi yapacağız. İlk modelle aynı şekilde 5 ilmeğim vardı. İlkini düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aralardaki ters ilmeklerimiz ters. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilk ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 tane tersimiz var. Dördüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizde ön yüzde ilk sıramızı tamamladık. Geldik tabana. Yine tabanda hanımlar işlem yok. İlmeklerimiz tamamen düz olarak örülecek. Hanımlar, videonun devamında artık bu taban bölümleri çekmeyeceğim, göstermeyeceğim. Çünkü düz örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi rahatça yapabilirsiniz. Tabanımızı ördüm ve tamamladım. Geldik modelimizde ön yüze ikinci sıramıza. Bu sıramızda yine ters ilmeklerimiz ters örülüyor. Kenardaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Ardından ilk modeli yaparken, ilk sırayı yaparken bir ilmek düz örüp artırıp kesme işlemi yapmıştık. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. 1, bakın artırdığım ilmeğimi de düz ördüm. 2. Tekrar artırma işlemi yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim ve hemen yanında kalan bir ilmeği düz örüyorum. Aralardaki ikişer tersimiz yine ters örülüyor. İkinci modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kenarda kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci şişime geldim. İkinci ters ilmeğim de burada. Bunu da yine ters ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum ve bir ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim, aradaki 2 ilmeğim ters örülüyor. Dördüncü modelime geldim. Yine 2 tane düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve burada kalan bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüp ikinci sıramı tamamlıyorum. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını düz olarak ördüm geldim. Yeniden ön yüzde ve 3. sıradayız. Bu sıramızda kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Bu defa 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Artırma yapıyorum. İpimi şişime doladım yani. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 3. sıramız böyle. Aralardaki 2 tersimiz ters örülüyor. İkinci modelimi yapacağım şimdi. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Artırma yapıyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Araya 2 ters. Şu 1. Şu da 2. İkinci ters ilmeğim. 3. modelimi yapacağım. 3 tane düz örüyorum. Artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 2 tane tersimi ters ördüm. 4. modelimi yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. Artırma yaptım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Sonuncu ilmeğimi ters olarak örüp 3. sıramızı böylece tamamlıyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, modelimizde 4. sıradayız. İlk 3 sıramızda sola doğru kesimler yapmıştık. Ajurumuz sola doğru kaymıştı. Artık ajurlarımız sağa doğru kayacak. İlk 3 sırada sola doğru kayan ajurlarımız diğer 3 sıramızda sağa doğru kayacak. Yapacağımız işlem yine şöyle. 4. sıradayız, tekrar ediyorum. Hemen kenardaki bir tersimi ters ördüm. Öncelikle kenardaki 2 ilmeğimi düz örerek başlıyorum.
2 ilmek düz ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Bakın hanımlar, şöyle içeriden girilerek de sağa doğru, bakın ikinci ilmeğin içinden şöyle girilerek de sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için kesimlerimi şöyle yapıyorum. Sağa doğru kesimlerimi. Bu ikinci ilmeğimi, yani bir önceki sıradaki ajur olan ilmeğimi hemen ilk ilmeğin önüne bırakıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek ördüm. Bakın, sağa doğru kesimimi yaptım. Kesimden hemen sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yaptım. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. İlk modelimizi yaptık. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Yine 2 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın, ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Aralardaki 2 tersimiz yine ters örülüyor. İkinci şişinden devam ediyorum. Hemen buradaki tersimi de ters ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım ve bir ilmek düz örüyorum. Arada 2 tane tersim var. Dördüncü ve sonuncu modelime geldim. 2 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Yandaki bir ilmeğimi düz ördüm. En sondaki bir ilmeğim de yine ters olarak örülüyor. Dördüncü sıramız da böyleydi. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz ve 5. sıramızı yapacağız. Kenardaki bir tersimi yine ters örüyorum. Ardından bir ilmek düz öreceğim. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın, ikinci ilmeğimi ilk ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra artırma yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Yanda 2 ilmeğim kalıyor. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 tersimiz var. 2 tersimiz ters örülüyor. Şimdi yeniden ikinci modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. Yandaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aralardaki 2 ters ilmeğimiz yine ters örülüyor. İkinci şişimdeyim. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi üçüncü modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Aralarda 2 ilmek tersimiz var. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ardından artırmamı yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenardaki bir ters ilmeğimiz ters örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şimdi modelimizde 6. ve sonuncu sıramıza geldik. Yine kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Bu defa ilk 2 ilmeğimi alacağım. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aralarda 2 tersimiz yine ters örülüyor. İkinci modelimi yapacağım. Yine hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum ve ardından hemen artırmamı yaptım. Hemen yanına 3 ilmek düz örüyorum. Yine aralardaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. Üçüncü modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim yine ters örülüyor. Şimdi sonuncu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi yine alıp sağa doğru kesim yapıyorum. Artırdım. 3 ilmek düz örüyorum ve kenardaki bir ilmeğim ters örülüyor. Hanımlar, ilk modelimiz böylece bitti. Şimdi patiğimizin tabanını örelim. Ardından da birlikte ikinci modelimize başlayalım. Tabanımızı ördüm ve geldim hanımlar. Şimdi
İkinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. İlk modeli yaparken hanımlar yine kenarda bir tersimizi ters örmüştük. Ardından bir ilmek düz ördük. Bakın ilk modeli yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. Zaten ilk desenimizi yaparken her 6 sırada bir, bu birinci sıra, ikinci sıra, 3, 5, 6 diye tek tek belirttim. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Bakın şu öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın bu defa yine sola doğru kesimler başladı. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aralardaki 2 tersimiz ters. Yeniden ikinci modelimi yapacağım. Bakın bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Aralardaki 2 tersimiz ters örülüyor. Şu ikinci tersim. Üçüncü modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğim yine ters örülüyor. Dördüncü modelime geldim, bir düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmek düz ördüm. Ve kenarda kalan bakın bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasını yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Modelimizde ikinci sıramıza geldik. İkinci modelimizin ikinci sırası. Yine bir ilmek tersimi örüyorum kenardaki. Ardından bu defa 2 ilmek düz öreceğim. 2 ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanında kalan bir ilmeğimi düz ördüm. İlk modelin ikinci sırasıyla aynı şekilde ikinci modelimizin ikinci sırasını da yaptım. Arada 2 tane tersim var, ters örüyorum. Şimdi bir diğer modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanında 2 tersim var. 2 ters ilmeğimiz ters olarak örülüyor. Üçüncü modelimi yapacağım şimdi. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki bir ilmeğim düz örülüyor. Aradaki 2 tersimi yine ters örüyorum. Sonuncu modelimdeyim. 2 düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğim ters örülüyor. İkinci sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyiz. İkinci modelimizin üçüncü sırasını yapacağız. Yine tersimi ters örüyorum. Bu defa 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Arada 2 tersim var. 2 tersim yine ters örülüyor. İkinci modelime geldim. Yine burada da 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 2 tersim var. İkinci şişimden devam edeceğim. Ters ilmeğimi ördüm. Üçüncü modelimi yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 2 tane ters ilmeğim var. Sonuncu modelimi yapacağım şimdi. 3 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kenardaki bir ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi de modelimizde 4. sıradayız. 3 sıra sola doğru kesim yaptık. Diğer 3 sırada sağa doğru kesimimizi yapacağız. Yani 4. sıramızda yine ilk ilmeğimi ters örüyorum. Ardından 2 ilmek düz örüyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapacağız. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın ikinci ilmeğim ajur olan ilmeğim. Bu ajur olan ilmeğimi şu ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Artırma yapıyorum ve hemen yandaki bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor. İkinci modelime geldim. 2 ilmek düz örüyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. Şöyle. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 tersimiz yine ters örülüyor. İkinci şişimden devam ediyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine ilk 2 ilmeğimi düz ördüm.
Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum ve ikisini keserek ördüm. Artırmamı yaptım. Yanındaki bir ilmeğim düz örülüyor. Aradaki 2 tersim var. Tersim ters örülüyor yine. 4. modelimi yapacağım. 2 ilmek düz ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım ve ipimi şişime doluyorum. Yanındaki bir ilmeğim düz örülüyor ve son ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. sıramızı da böyle tamamladık. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimizde yeniden ön yüzdeyiz ve 5. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine bir tersim ters örülüyor. Ardından hanımlar bir ilmek düz ördüm. Bir düzden sonra öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 tersim var. İkinci modelime geldim. Bakın ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım ve ipimi şişime doluyorum. Yanında 2 ilmek düzüm var. Arada 2 tersim var. 2 ters ilmeklerimiz model bitene kadar zaten ters olarak örülüyor. Diğer modelimi yapacağım şimdi. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tersim var. Yine bir ilmek düz örüyorum. Sonuncu modelimdeyim. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum yine. Ardından ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum ve son kenar ilmeğim ters olarak örülüyor. Tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı düz olarak ördüm geldim. Şimdi ikinci modelimizin 6. ve sonuncu sırasındayız. Ördükçe bakın model kendini göstermeye başladı. Bu aşamada 6. sırada yine kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Bir ilmek ters. Ardından bu defa hemen öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum ve ipi ve şişime bir kere doluyorum. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Arada 2 tersim var. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinciyi ilkinin üzerine getirip sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Aralardaki ters ilmeklerimiz yine ters örülüyor. Şu ikinci ters ilmeğim. Diğer modelimi yapacağım. Yine hemen öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Hemen ardından artırmamı yaptım. Kesimden sonra artırdım. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ters ilmeğim ters örülüyor. 4. modelime geldim yine. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırmamı yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Hanımlar, böylece ikinci modelimizin de 6 sırasını tamamladık. Bundan sonraki yapacağımız işlem zaten birbirinin aynı şekilde devam ediyor. Patiğimizin tabanını ördükten sonra 3. modele başlayacağız. Yine 1. ve 2. modelde olduğu gibi zaten her iki modeli yaparken modelli tarafta 1. sıramız, 2. sıramız, 3. sıramız diye her iki modeli yaparken de baştan sona zaten modeli gösterdim. Şimdi eğer ki burada hanımlar modeli kavrayamadıysanız, kafanız karışacak olursa da yine ilk modelimizi ya da ikinci modelimizi yaptığımız sıralamaya bakarak diğer modelleri de zaten kolaylıkla yaparsınız. Bundan sonrasını gösterecek olsam zaten kendimi tekrar etmiş olacağım. Aynı modelin devamını yapmış olacağım. Hani dediğim gibi videoyu gereksiz yere uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Aynı şekilde modeli devam ettireceksiniz. Hanımlar, ben bu patiğime toplamda 6 tane model kurdum. Bakın şuraları sayıyoruz. Şu 1, şu 2, 3, 4, 5, 6. Dilerseniz buradan da sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde hanımlar ben 6 tane modelimi yaptım. Benim elimin ölçülerine göre de bu tam geldi. Sizler dilerseniz 5 tane yapın, dilerseniz 4 yapın, dilerseniz 7 yapın. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterir. Hemen şöyle mezuramla da alıp bir göstereyim kaç santim yaptığımı sizlere. Biraz daha anlaşılır olsun diye şu burun kısmından itibaren şöyle bakın.
ölçeyim bir de, hani ölçülü anlatmak gerekirse. Şöyle yaklaştırarak getiriyorum. Bakın 12,5 santim kadar, şöyle alttan yaklaştırayım. Şöyle ölçüyü düzgün alayım. Evet, 12,5 santim kadar hanımlar patiğimin ön bölümünü yapmışım ben. 12,5 santim. Eni de zaten şöyle hesaplayayım. Şuradan göstereyim. Bakın asılmadan, çekiştirmeden şöyle düzeltip enini normal ölçüyorum. Patiğimizin eni de bu şekilde 9 santim. Bu şekilde ölçüsünü de sizlere vermiş oldum. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim. Sonra birlikte bu haroşalı boğazımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. 6 tane modelimden yaptım. Şimdi bilek bölümüne geldik hanımlar. En sonuncu 6. modelimin 6. sırasını hemen bitirdikten sonra bilek bölümüne geçiyoruz. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlmeklerimi ön yüzde hepsini düz öreceğim. 14 ilmeğimin hepsini düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci şişime geldim hanımlar. Bu haroşalı boğazımızı yapmak için ikinci şişime 8 ilmek atacağım. Şöyle. İpimi şöyle parmağıma dolayıp şişime ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ve 8. 8 ilmek attık hanımlar. Şişimizde 14 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek daha attık. 22 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrardan haroşalı boğazımızda kesimler yapacağız hanımlar. Yeniden şişimizde 14 ilmek kalacak. Bu bölümde haroşa örgü kullanacağız. Bu boğaz bölümlerinde haroşa örgü yapacağız. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben haroşalarımı örgümün her iki yüzünde de düz örgü örerek elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 8 ilmek atmıştık hanımlar. Üçüncüsünü ördüm. Şu dördüncü. Şu 5. ilmeğim. Şu 6. Şu da 7. Şu 8. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Bakın ilk kesimimizi yaptık. Şimdi hanımlar kesimden sonra geri döneceğiz. İpim benden tarafta, kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz. Ön yüzde kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğimi örüyorum. 8. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Hanımlar şimdi arka yüzdeyim yine. İpim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz hanımlar. İlk 7 ilmeği öreceğiz. 8. ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alıp kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şişimizde tekrardan 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bakın 4 ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimi ördüm. 8.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi tekrar geri dönüyoruz kesimden sonra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şişimize 8 ilmek atmıştık. 7 ilmeğini haroşa olarak kullandık. 1 ilmeğini de kesim yaparken kullandık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine 7 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7. 8. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Bakın hanımlar, 22 ilmeğimiz olmuştu. Şimdi sayalım burada kaç ilmeğimiz oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimiz kaldı. Hanımlar biz bu kesme işlemine şişimizde toplamda burada 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde 14 ilmek kalana kadar bu haroşalı boğazımızı örelim gelelim.
Evet hanımlar, bakın burada 14 ilmek kalana kadar kesimlerimi yaptım. Bakın 8 ilmek burada var. 6 ilmek de şişimde kaldı. 14 ilmeğim var. Artık kesilecek ilmek kalmadığına göre şimdi diğer ilmeklerimi bakın ön yüzdeyim düz olarak örmeye devam ediyorum. Artık kesme işlemini böyle tamamladık bu bölümde. Bakın şöyle şöyle boğazımızın sol kenarını yaptık hanımlar. Şimdi tabanımıza geldim. Yine buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Hanımlar, patiğimizin bu arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmekleri düz örüyoruz. Fakat diğer taraftaki bilek bölümünü bileği de yaptıktan sonra geri döndüğümüzde arka yüzde olacağız ve buraları ters öreceğiz. Zaten birazdan örerken de göreceksiniz ne demek istediğimi, anlayacaksınız. Yine tabana denk gelen bölümlerde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim. Şimdi sağ kenardaki haroşalarımızı da yapacağız. İlmeklerimi hepsini düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hanımlar, buraya sol kenarı yaparken 8 ilmek atmıştık. Şimdi buraya da aslında 8 ilmek atılıp sonradan böyle dikilebilir ama dikişte falan uğraşmayalım diye pratik yolunu anlatacağım şimdi size. 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 8 ilmek attığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Bakın model bütünlüğü sağlansın diye ilk ilmeğimi hemen şu bölüme girerek, bakın şişim ile oraya girerek çıkarttım. Bakın bir ilmek. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 8 ilmek attığım yerden 8 ilmek çıkarıyorum. 5, 6, 7 ve son kenar ilmek yerimiz şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Bakın hanımlar, 8 ilmek çıkarttık. Yine burada da geri dönüyoruz. Haroşaya devam edeceğiz. Diğer tarafı yaparken ön yüzde kesimler yapmıştık. Buradaki tek fark kesimleri arka yüzde yapacağız ki kesim yönlerimiz düzgün düşsün diye. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeği arka yüzde kesim yapacağız. Ama arka yüzde olduğumuz için kesim işlemini tersten yapacağız. Bakın şu 8. ilmeğim ile şişimden de bir ilmeği alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Bakın ilk kesimimi yaptım. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu sağ kenarda ön yüzde kesim işlemi yapmıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sağ kenarda hanımlar sadece arka yüzde kesim yapıyoruz. Bakın geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. ilmeğimi örerken ipimi ki benden tarafa doğru aldım. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Bakın kesim yerlerimiz düzgün düşüyor o şekilde. Tekrardan geri döndük. İkinci kesimimizi yaptık. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin hepsini haroşa olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Tekrardan geri döndük. Yine arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. ilmeğimi örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Hanımlar, bu şekilde ilmeklerimizi arka yüzden kesiyoruz. Yine burada da diğer tarafta olduğu gibi yine bu şişimizde de 14 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşalı boğazımızda kesmeye devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu şişimizde toplam 14 ilmek kalana kadar kesme işlemini yapalım, gelelim. Evet hanımlar, yine burada da 14 ilmeğim kalana kadar kesimimi yaptım. Haroşalı tarafta 8 ilmeğim var. Hemen şişimde de 6 kaldı. Toplam 14 ilmek. Artık kesilecek ilmek kalmadığı için bakın hanımlar, haroşalı boğazımıza şöyle göstereyim, oluştu. Artık geri dönmeyeceğim. Kalan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Artık haroşalı boğazımızı tamamladık hanımlar. Arka bölümünü örüyoruz. Bir diğer şişime geldim, tabandaki. Yine burada da ters örgü uygulaması yapıyorum. Hanımlar, patiğimizde ön yüzde arka bölümünde şu anda ön yüzde düz örgü,
Arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak kullanacağız. Haroşalı boğazımız için şişimize 8 ilmek atmıştık. Bunun 7 tanesini haroşa olarak kullandık. Bir ilmeği de kesim işlemi için kullandık. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın. Haroşalı boğazımız oluşmaya başladı bile. Bu aşamada artık patiğimizin arka bölümünde 5 tane şişle uğraşmayalım. Şiş sayılarını azaltalım diye şöyle bir teknik uygulayacağım. Yine 7 haroşamı ördükten sonra diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ve bu ikinci şişimdeki 14 ilmeğimi de yine ilk şişimle örmeye devam edeceğim. Yani iki şişteki ilmekleri tek şişte topluyoruz böylece. Şiş sayıları azalınca örmek daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet bakın iki şişteki ilmekleri tek şişe topladık. Şimdi buradaki iki şişteki ilmekleri de tek şişe toplayalım. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum ön yüzde olduğum için. Diğer 14 ilmeğimi de yine aynı şişimle öreceğim. Böylece arka bölümü 3 şiş ile daha kolay, daha pratik örebileceğiz. Son 7 ilmeğim haroşa. Bunları da düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi hanımlar şöyle baktığımız anda patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Ben bu patiğimin arka bölümünü, şu bölümü hanımlar, şu haroşalı boğazı başlattığımız yerden itibaren saydığımızda 19 sıra 19 diş haroşa ördüm. Bakalım kaç diş haroşamız olmuş şimdi. Bakın başlangıcından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam olmuş. 11 diş haroşa daha öreceğim. Tam olacak. Hanımlar bu aşamada sizler mutlaka patiğinizi örerken ayağınıza bir deneyin. Zaten birkaç sıra örünce burası iyice açılacak. Patik ayağınıza olur. Bu şekilde ayağınıza ölçün ve patiğinizin arkasını şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Topuk kenarına gelene kadar. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Bu aşamada bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ işime taktım. İlmek ayırma sebebim şu: topuk kesiminde 2'de 1 ilmekleri sayarak oyalanmayalım. Bize kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek ki model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra hanımlar bakalım bir sayalım. Ortada 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Burada 24. ilmeğimizi örerken kesim yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Kesim yaptım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece sondaki 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşalarıma geldim. Düz olarak örüyorum.
Şimdi geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesim yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Şu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime gelince öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz kesimden sonra. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta buraya 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Hanımlar, her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Hani bazen yorumlarda soruluyor. Sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta mı olacak kesim diye. Yok, ben her ikisini de aynı tarafa doğru yapıyorum. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Gayet de şık duruyor. Bir de her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesimlerin sonunda ilmek sayıları da aynı anda bitecek. Sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Önce birinci şişten, sonra da ikinci şişten ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Hanımlar, ben bu tekniği beğendiğim için bütün patiklerimde bu tekniği kullanıyorum. Fakat sizlerin bildiğiniz, beğendiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi bu. Son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekil kesiyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Önce birinci şişteki, sonra da ikinci şişteki ilmeklerimi aldım. Şişler boşa çıktı. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte topluyorum artık. Kapattım burayı. 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Burayı bir sıklayalım. Şimdi de ipimin ucunu gizleyeyim. Sonra birlikte topuğumuza bakalım. Şöyle arka bölüme, şuralara ilmek aralarından girerek böyle düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. 5 şiş patiklerin bu huyunu seviyorum. 2'de bir ip ekle, ip kopar sorunu olmuyor. Başladığımız gibi bitiriyoruz. Bakın hanımlar, izi bile belli değil. Gayet şık, hoş duruyor bu tarz topuklar. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Bir de ayağımızda nasıl duracak manken ayakta bir deneyelim. Evet, şöyle manken ayağıma da giydirdim. Bakın. Gayet şık, güzel, zarif bir patik oldu. Tek renk böyle şık model seven hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bu şekilde patiğimiz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.